Ders 1. Önümüzdeki ay beni ziyarete gelecek birkaç arkadaşım var. Hanna, gelecek ay beni ziyarete gelecek birkaç arkadaşım var. Bu heyecan verici. Arkadaşların nereli? Dünyanın farklı ülkelerinden geliyorlar. Farklı geçmişlerden arkadaşlara sahip olmak harika. Evet, onlara etrafı göstermeyi ve birlikte vakit geçirmeyi dört gözle bekliyorum. Ziyaret etmek için herhangi bir aktivite veya yer planladınız mı? Onları şehrimizdeki bazı popüler turistik yerlere götürmeyi düşünüyorum. Bu harika bir fikir. Yerel kültürü deneyimleyecekler. Ayrıca onları en sevdiğimiz restoran ve kafelerle tanıştırmak istiyorum. Farklı mutfak türlerini denemeyi takdir edecekler. Kesinlikle. Yemek, bağlantı kurmanın ve deneyimlerinizi paylaşmanın harika bir yoludur. Arkadaşlarınızın özel ilgi alanları veya tercihleri var mı? Evet, ziyaretlerini keyifli hale getirmek için tercihlerini sordum. Çok düşüncelisin John. Düşünceliliği takdir edecekler. Ziyaretleri sırasında unutulmaz bir zaman geçirmelerini istiyorum. Rehberleri olarak sizinle harika bir deneyim yaşayacaklarından eminim. Teşekkür ederim Anna. Birlikte yeni anılar yaratmaktan heyecan duyuyorum. Arkadaşlarla vakit geçirmek her zaman özeldir, özellikle dünyanın farklı yerlerinden. Katılıyorum Anna. Öğrenmek, büyümek ve bağlantılarımızı güçlendirmek için bir fırsattır. Hazırlıkların tadını çıkar John. Umarım hepiniz harika zaman geçirirsiniz. Teşekkür ederim Anna. Onlara şehrimizin sunabileceklerinin en iyisini göstereceğimden emin olacağım. Eminim anlara değer verecekler ve misafirperverliğinizi takdir edeceklerdir. Arkadaşlıkları ve kalıcı anılar yaratma şansı için minnettarım. Arkadaşlık sınır tanımıyor. Arkadaşlarınla harika zaman geçir John. Teşekkür ederim Anna. Hepimiz için unutulmaz bir ziyaret olmasını sağlayacağım. Ders 2. Çocukken dağınıktım. Anna, çocukken dağınıktım. Gerçekten mi? Nasıl yani? Bana daha fazlasını anlat. Oyuncaklarımı her yere dağılmış bırakırdım. Bu tipik bir çocuk davranışına benziyor. Evet, ailem her zaman odamı temizlememi söylerdi. İşleri düzenli tutmakta zorlandınız mı? Evet, o zamanlar işleri düzene sokmakta zorlandım. Çocukların keşfederken ve oynarken dağınık olmaları yaygındır. Sanırım temizlemekten çok oynamakla ilgileniyordum. Bu anlaşılabilir bir durum. Oyun zamanı çocuklar için önemlidir. Büyüdükçe organize olmanın önemini öğrendim. Bu beceriyi zamanla geliştirmeniz harika. Evet, organize olmak artık odaklanmış ve verimli kalmama yardımcı oluyor. Hayatın birçok alanında sahip olmak için değerli bir beceridir. Kesinlikle. Benim için olumlu bir fark yarattı. Sizin için işe yarayan herhangi bir strateji buldunuz mu? Evet, eşyalarım için belirlenmiş yerler olduğundan emin oluyorum. Bu akıllı bir yaklaşım. İşleri düzenli tutmaya yardımcı olur. Ben de ilerledikçe arkamdan temizlemeye çalışıyorum. Bu geliştirmek için iyi bir alışkanlıktır. Daha sonra zamandan ve emekten tasarruf sağlar.
ve aynı zamanda bana bir sakinlik ve düzen duygusu veriyor. İşler organize olduğunda tatmin edici, değil mi? Kesinlikle. Keyifli bir yaşam ortamı yaratmaya yardımcı olur. Daha organize olmayı öğrendiğine sevindim John. Teşekkür ederim Anna. Hayatımda olumlu bir değişiklik oldu. İyi alışkanlıklar geliştirmek için asla geç değildir. Kesinlikle Anna. İyileştirme için çabalamaya devam ediyorum. İlerlemene hayranım. İyi çalışmaya devam edin. Teşvik ettiğin için teşekkürler Anna. Bunu takdir ediyorum. Hoş geldin, John. Unutmayın, küçük adımlar büyük değişikliklere yol açar. Bunu aklımda tutacağım. Teşekkür ederim Anna. Ders 3. Şimdi formda kalmayı sevdiğini duydum. Anna, şimdi formda kalmayı sevdiğini duydum. Evet, bu doğru. Sağlığıma dikkat etmekten zevk alıyorum. Bu harika. Formda kalmak için ne tür aktiviteler yapıyorsunuz? Koşuya gidiyorum ve bazı kuvvet antrenmanı egzersizleri yapıyorum. Koşmak, kardiyovasküler zindeliği iyileştirmenin iyi bir yoludur. Aynı zamanda zihnimi temizlemek ve stresi azaltmak için harika bir yol. Koşarken özgürlük hissini hayal edebiliyorum. Açık havada olmak ve doğayla bağlantı kurmak ferahlatıcı. Koştuğunuz favori bir rotanız veya parkurunuz var mı? Evimin yakınında nehir kıyısında koşmayı seviyorum. Kulağa doğal ve huzurlu bir rota gibi geliyor. Kesinlikle rahatlamama ve çevrenin tadını çıkarmama yardımcı oluyor. Peki ya kuvvet antrenman egzersizleriniz? Belirli olanlar var mı? Şınav çekme, çömelme ve tahta gibi vücut ağırlığı egzersizleri yapıyorum. Bunlar güç oluşturmak ve kasları tonlamak için etkili egzersizlerdir. Evet, minimum ekipman gerektirirler ve her yerde yapılabilir. Bu çok uygun. Formda kalmak için spor salonuna ihtiyacınız yok. Kesinlikle. Evde veya dışarıda egzersiz yapmanın esnekliğini seviyorum. Zinliğe olan bağlılığınızı görmek ilham verici, Anna. Teşekkür ederim, John. Yaşantımın önemli bir parçası haline geldi. Başladığınızdan beri olumlu bir değişiklik fark ettiniz mi? Kesinlikle. Daha fazla enerjim var ve genel olarak daha güçlü hissediyorum. Bu harika. Düzenli egzersizin yapabilecekleri şaşırtıcı. Bu doğru. Vücudumuza bakmak refahımız için önemlidir. Harika bir örnek oluyorsun Anna. İyi çalışmaya devam et. Teşekkür ederim, John. Sizi de zevk aldığınız aktiviteler bulmanızı öneririm. Bunu kesinlikle aklımda tutacağım. Coşkunuz ilham verici. Bunu duyduğuma sevindim, John. Fitness yolculuklarımızda birbirimizi destekleyelim. Kesinlikle, Anna. Birlikte sağlık hedeflerimize ulaşabiliriz. Ruh bu, John. İşte sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı. Ders 4. Para konusunda endişelenmediğinizi duydum. Anna, para konusunda endişelenmediğini duydum. Evet, bu doğru. Bu konuda stres yapmamaya çalışıyorum.
Bu etkileyici. Endişelenmemeyi nasıl başarıyorsun? Bunun yerine sahip olduğum şey için minnettar olmaya odaklanıyorum. Bu sahip olunması gereken olumlu bir zihniyet. Şükran önemlidir. Endişelenmenin sorunu çözmediğine inanıyorum, bu yüzden sakin kalmaya çalışıyorum. Bu akıllıca bir yaklaşım. Endişelenmek sadece gereksiz stres ekler. Kesinlikle. İmkanlarım dahilinde yaşamaya ve harcamalarıma dikkat etmeye öncelik veriyorum. İmkanlarınız dahilinde yaşamak, finansal istikrarı korumanın iyi bir yoludur. Ayrıca para biriktirmeye ve gelecek için plan yapmaya çalışıyorum. Tasarruf akıllıca bir alışkanlıktır. Bir güvenlik duygusu sağlar. Evet, finansal bir yastığa sahip olmak gönül rahatlığı sağlar. Parayı etkili bir şekilde yönetmek için herhangi bir ipucunuz var mı? Bir bütçe belirledim ve işleri takip etmek için harcamalarımı takip ediyorum. Finansal kontrol için bütçeleme şarttır. Ayrıca dürtüsel satın alımlardan kaçınıyorum ve ihtiyaçlarımı isteklere göre öncelikliyorum. Bu disiplinli bir yaklaşımdır. Gereksiz masraflardan kaçınmaya yardımcı olur. Bu alışkanlıkları geliştirmek zaman aldı ama bana iyi hizmet ettiler. Mali sorumluluğunu görmek ilham verici, Anna. Teşekkür ederim, John. Sürekli bir öğrenme sürecidir. Bakış açınızı takdir ediyorum. Üzerinde de çalışabileceğim bir şey. Para ile sağlıklı bir ilişki geliştirmek herkes için önemlidir. Katılıyorum. Bu dengeyi bulmak ve seçimlerimize dikkat etmekle ilgilidir. Kesinlikle, John. Para mutluluğumuzu tüketmemelidir. Akıllıca sözler, Anna. Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hoş geldin, John. Parayla ilgili endişelere göre refahımızı önceliklendirmeye devam edelim. Bu konuda seninleyim, Anna. İşte endişesiz bir zihniyet ve finansal istikrar. Bunun için tebrikler John. Hayatımızın her alanında huzur ve memnuniyet bulalım. Ders 5. Arjantinli olduğunu duydum. Merhaba, Anna. Arjantinli olduğunu duydum. Evet, bu doğru. Aslen Arjantinliyim. Bu inanılmaz. Arjantin'in hangi bölgesindensin? Ben başkent Buenos Airesliyim. Buenos Aires canlı kültürüyle tanınır, değil mi? Evet, sanat, müzik ve tango dansı ile dolu bir şehir. Tango dansı kulağa büyüleyici geliyor. Hiç denedin mi? Evet, Arjantin'de tango dersleri aldım. Bu etkileyici. Seni bir gün dans ederken görmeyi çok isterim. Belki bir ara size birkaç adım gösterebilirim. Bu harika olurdu. Kültürünüz hakkında daha fazla şey öğrenmekten heyecan duyuyorum. Sizinle Arjantin hakkında daha fazla bilgi paylaşmak isterim. Sevdiğiniz bazı geleneksel Arjantin yemekleri nelerdir? Empanadas ve asado Arjantin'de popülerdir. Empanadas kulağa lezzetli geliyor. Ne ile doluyorlar? Empanadas et, peynir veya sebze gibi çeşitli dolgulara sahip olabilir. Sadece düşünürken acıkıyorum. Favoriniz var mı?
En sevdiğim geleneksel et dolgulu empanada. Bir gün bir tane denemek isterim. Arjantin sığır eti ile tanınır, değil mi? Evet, Arjantin yüksek kaliteli sığır etiyle ünlüdür. Ağız sulandıran lezzetleri hayal edebiliyorum. Şaşırtıcı olmalı. Kesinlikle öyle. Arjantin'de ızgara kültürü güçlüdür. Kulağa et aşıklarının cennetine benziyor. Kesinlikle öyle. Asado veya barbekü sevilen bir gelenektir. Arjantin'in kültürünü ve mutfağını daha fazla keşfetmek için sabırsızlanıyorum. İlgilendiğine sevindim John. Keşfedilecek çok şey var. Arjantin'i benimle paylaştığın için teşekkür ederim Anna. Hoş geldin, John. Mirasımı sizinle paylaşmak bir zevk. Arjantin'den bir arkadaş olduğun için minnettarım. Aynı şekilde, John. Kültürleri birbirine bağlayan arkadaşlıklar özeldir. Kesinlikle, Anna. Farklılıklarımızı öğrenmeye ve kutlamaya devam edelim. Bir plana benziyor John. Dostluğa ve kültürel keşiflere tebrikler. Ders 6. Her gün manşetleri kontrol ettiğini duydum. Anna, her gün manşetlere baktığını duydum. Evet, bu doğru. Haberdar olmayı seviyorum. Bu iyi bir alışkanlık. Genelde hangi kaynakları kullanıyorsunuz? Haber sitelerini okuyorum ve güvenilir haber kuruluşlarını takip ediyorum. Güvenilir kaynaklardan bilgi almak önemlidir. Kesinlikle. Doğruluk ve güvenilirliğe öncelik veriyorum. En son haberlerden nasıl haberdar olursunuz? Sabahları manşetleri kontrol etmeye özen gösteriyorum. Güne bilinçli başlamak için iyi bir yol. Dünyada neler olup bittiğinden haberdar olmama yardımcı oluyor. Takip ettiğiniz favori haber konularınız var mı? Dünya haberleri, siyaset ve bilim ile ilgileniyorum. Bunlar, bilgilendirilmesi gereken çeşitli ve önemli konulardır. Haberdar olmanın dünyayı daha iyi anlamama yardımcı olduğuna inanıyorum. Güncel konularda geniş bir bakış açısına sahip olmak harika. Evet, anlamlı sohbetler yapmama da izin veriyor. Bu doğru. Bilgilendirilmek tartışmalara yardımcı olur. Ayrıca gerçeklere dayanarak kendi fikirlerimi oluşturmama da yardımcı oluyor. Bu eleştirel düşünmenin çok önemli bir yönüdür. Katılıyorum. Tükettiğimiz bilgiler hakkında eleştirel düşünmek önemlidir. Manşetleri düzenli olarak kontrol etmeye başlamak isteyen biri için herhangi bir ipucunuz var mı? İlgi alanlarınıza uygun saygın haber kaynakları bularak başlayın. Bu güvenilir bilgi sağlamak için iyi bir ilk adımdır. Ayrıca, her gün başlıkları okumak için belirli bir zaman ayırın. Bir alışkanlık geliştirirken tutarlılık anahtardır. Evet, ve haberlere açık fikirle yaklaşmayı unutmayın. Bu değerli bir hatırlatma, Anna. Paylaşım için teşekkürler. Hoş geldin, John. Meraklı ve bilgilendirilmiş kalın. Yapacağım, Anna. Birlikte güncel ve iyi bilgilendirilmiş kalmak için burada. Bunun için tebrikler John. Bilgi yoluyla öğrenmeye ve büyümeye devam edelim. Ders 7.
Buradaki otobüslerin eski ve yavaş olduğunu fark ettiniz mi? Anla, buradaki otobüslerin eski ve yavaş olduğunu fark ettin mi? Evet, aldım. Bazen sinir bozucu olabilir. Bu doğru. Yavaş otobüsler işe gidip gelmeyi daha uzun hale getirebilir. Ve eski otobüsler de çok rahat değil. Bu bir dezavantajı. Daha modern ve verimli otobüsler kullanabiliriz. Katılıyorum. Yeni otobüsler yolcular için daha iyi bir deneyim sağlayacaktır. Diğer bir sorun da bu eski otobüslerin neden olduğu kirlilik. Evet, çevre ve sağlığımız için endişe verici. Daha temiz ve daha yeşil ulaşım seçeneklerinin kullanımını teşvik etmeliyiz. Kesinlikle. Çevre dostu otobüslere yatırım yapmak faydalı olacaktır. Hava kirliliğini azaltmaya ve hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunacaktır. Otobüs filosunu güncelleme planları olduğunu düşünüyor musunuz? Emin değilim ama araştırmaya değer. Belki daha iyi otobüslere duyulan ihtiyaç konusunda farkındalık yaratabiliriz. Bu iyi bir fikir. Sohbetler başlatabilir ve değişimi savunabiliriz. Her küçük adım daha iyi bir ulaşım sistemi için önemlidir. Kesinlikle. Daha verimli ve çevre dostu bir çözüm için çalışalım. Aynı endişeyi paylaştığımıza sevindim, Anna. Ben de, John. Birlikte bir fark yaratabiliriz. Sohbeti devam ettirelim ve olumlu değişim yaratmanın yollarını bulalım. Bu konuda seninleyim John. Çabalarımız herkes için daha iyi bir geleceğe yol açabilir. Bu önemli konuyu tartıştığın için teşekkür ederim, Anna. Hoş geldin, John. Bu konuşmaları yapmak ve harekete geçmek her zaman iyidir. İşte daha yeşil ve daha verimli bir ulaşım sistemi. Bunun için tebrikler John. Hadi bunu gerçekleştirelim. Ders 8. Arabalar üzerindeki yüksek vergiyi duydunuz mu? Anna, arabaların yüksek vergisini duydunuz mu? Evet, burada bir arabaya sahip olmak oldukça pahalı. Bu talihsiz. Yüksek vergi birçok insanı etkiliyor mu? Evet, araç sahipliğini birçokları için daha az uygun hale getirir. Bunun insanların mali durumuna bir yük olduğunu hayal edebiliyorum. Özellikle düşük gelirli olanlar için olabilir. Yüksek araç vergisinin herhangi bir nedeni var mı? Genellikle trafik sıkışıklığını ve kirliliği azaltmanın bir yolu olarak haklı çıkarılır. Anlıyorum. Araba kullanımını sınırlamak için caydırıcı olarak kullanıyorlar. Evet, alternatif ulaşım modlarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Daha yeşil ulaşım seçeneklerini teşvik etmek için herhangi bir teşvik var mı? Bazı şehirler toplu taşıma veya bisiklet kullanmak için teşvikler sunar. Kirliliği azaltmak için olumlu bir adımdır. Öyle ve aynı zamanda trafik sıkışıklığını hafifletmeye yardımcı olur. Sanırım bu kolaylık ve sürdürülebilirlik arasında bir değiş tokuş. Evet, denge bulmak daha iyi bir ulaşım sistemi için anahtardır. Yüksek araç vergisinin etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Söylemesi zor. Çeşitli faktörlere bağlıdır. Araç kullanımı üzerindeki etkisini görmek ilginç olurdu. Kesinlikle.
Etkileri araştırmak değerli bilgiler sağlayabilir. Umarım vergi geliri altyapı iyileştirmeleri için kullanılır. Vergiden somut faydalar görmek ideal olurdu. Haberdar olalım ve önerilen değişiklikler olup olmadığını görelim. Kabul ettim. Herhangi bir gelişmenin farkında olmak önemlidir. Bu konuyu tartıştığın için teşekkürler, Anna. Anlayışlı bir şey. Hoş geldin, John. Bakış açısı alışverişinde bulunmak her zaman iyidir. İşte hem sürdürülebilir hem de erişilebilir bir ulaşım sistemi. Bunun için tebrikler John. Geliştirmenin yollarını keşfetmeye devam edelim. Ders 9. Bir kitapçının nerede olduğunu biliyor musun? Anna, kitapçının nerede olduğunu biliyor musun? Evet, caddenin aşağısında bir tane var. Teşekkür ederim Anna. Yeni bir kitap almak istiyordum. Hoş geldin, John. Kitap alışverişinizin keyfini çıkarın. Yapacak. Herhangi bir kitap öneriniz var mı? Hangi türle ilgileniyorsun? Gizem ve bilim kurgu kitaplarından hoşlanırım. Bu durumda, Stieg Larsson'ın Ejderha Dövmeli Kız ve Frank Herbert'in Dune U incelemenizi öneririm. Kulağa ilgi çekici geliyor. Onları arayacağım. Teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Mutlu okumalar. Sana da öyle, Anna. Harika bir gün geçirin. Sen de John. Kendine iyi bak ve kitapçı ziyaretinin tadını çıkar. Ders 10. Büyük bir evcil hayvanı mı yoksa küçük bir evcil hayvanı mı tercih edersiniz? Anna, büyük bir evcil hayvanı mı yoksa küçük bir evcil hayvanı mı tercih edersin ve neden? Küçük bir evcil hayvanı tercih ederim çünkü yönetimi daha kolay. Bu mantıklı. Küçük evcil hayvanlar daha az yer gerektirir. Evet, dairelerde veya daha küçük evlerde rahat olabilirler. Sevdiğiniz bazı küçük evcil hayvan örnekleri nelerdir? Chihuahuas veya Pomeranians gibi kedileri ve küçük köpekleri severim. Küçük köpekler ve kediler harika yoldaşlar olabilir. Ayrıca kullanımı ve bakımı daha kolaydır. Ya sen, John? Büyük veya küçük evcil hayvanları mı tercih edersiniz? Aslında Labrador Retriever veya Golden Retriever gibi büyük evcil hayvanları tercih ederim. Büyük köpekler çok arkadaş canlısı ve açık hava etkinlikleri için harika olabilir. Evet, maceralar için mükemmel yoldaşlar olabilirler. Yine de büyük evcil hayvanlar daha fazla alan ve egzersiz gerektirir. Bu doğru ve daha fazla bakıma da ihtiyaçları olabilir. Evcil hayvanlar söz konusu olduğunda tercihlerimizin nasıl farklılaştığı ilginç. Evet, yaşam tarzımıza ve kişisel tercihlerimize bağlıdır. Sonuçta en önemli şey, büyüklüklerine bakılmaksızın evcil hayvanlarımıza sevgi ve özen göstermektir. Kesinlikle, John. Evcil hayvanlar hayatımıza neşe ve arkadaşlık getirir. Düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Evcil hayvanları tartışmak her zaman güzeldir. Gerçekten de. İyi günler Anna. Sen de John. Dikkatli olun ve hangi boyutta olursa olsun evcil hayvanınızla vaktinizin tadını çıkarın. Ders 11. Şimdiye kadar üniversite hayatını nasıl buluyorsun?
Anla, şu ana kadar üniversite hayatını nasıl buluyorsun? Oldukça büyük bir deneyim oldu, John. Peki ya sen? Ben de zevk alıyorum. Keşfedilecek ve öğrenecek çok şey var. Kesinlikle. Akademik ortam teşvik edici ve zorlu. Katılıyorum. Profesörler konuları hakkında bilgili ve tutkulu. İddialı ve motive olmuş öğrencilerle çevrili olmak ilham verici. Ayrıca mevcut ders dışı etkinliklerin çeşitliliğinden de etkilendim. Evet, kulüplere ve organizasyonlara katılmak ilgi alanlarımın peşinden gitmemi sağladı. Yeni insanlarla tanışmanın ve ömür boyu arkadaşlar edinmenin harika bir yolu. Kesinlikle. Üniversite hayatının sosyal yönü heyecan verici ve dinamiktir. Üniversite hayatına uyum sağlamada herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Zaman yönetimi biraz zordu ama öncelik vermeyi öğreniyorum. İlişki kurabilirim. Kurslar, ödevler ve kişisel yaşamı dengelemek planlama gerektirir. Doğru. Ama aynı zamanda kişisel gelişim ve kendini keşfetme zamanıdır. Kesinlikle. Üniversite, tutkularımızı ve ilgi alanlarımızı keşfetmemiz için bir platform sağlar. Ve bizi gelecekteki kariyerlerimize ve mesleki özlemlerimize hazırlar. Kampüs tesisleri ve kaynakları da etkileyici. Kütüphane, laboratuvarlar ve çalışma alanları akademik başarımız için çok önemlidir. Özel ders ve kariyer danışmanlığı gibi sunulan destek hizmetlerini takdir ediyorum. Değerli rehberlik sağlarlar ve üniversite hayatında gezinmemize yardımcı olurlar. Sosyal etkinlikleri ve kampüs geleneklerini unutmayalım. Üniversite deneyimimize eğlence ve topluluk ruhu duygusu katıyorlar. Genel olarak, üniversite hayatı hayatımızda eşsiz ve unutulmaz bir bölümdür. Kesinlikle, John. Her fırsatı değerlendirelim ve bundan en iyi şekilde yararlanalım. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. İşte tatmin edici ve ödüllendirici bir üniversite yolculuğu. Ders 12. Emlak ipotek kredisi almayı düşündünüz mü? Anna, emlak ipotek kredisi almayı düşündün mü? Evet, John. Bir ev satın almayı ve ipotek seçeneklerini keşfetmeyi düşünüyorum. Bu büyük bir karar. Farklı ipotek kredisi türlerini araştırdınız mı? Sahip oldum. Dikkate alınması gereken sabit oranlı ve ayarlanabilir oranlı ipotekler vardır. İkisi arasındaki fark nedir? Sabit faizli bir ipotek, kredi süresi boyunca tutarlı bir faiz oranına sahipken, ayarlanabilir oranlı bir ipotek zamanla değişebilen değişken bir orana sahiptir. İlginç. Peşinat hakkında düşündün mü? Evet, evin satın alma fiyatının bir yüzdesi olan bir peşinat için biriktiriyorum. Bir ipoteği güvence altına almak için peşinat için yeterince tasarruf etmek önemlidir. Kesinlikle. Borç verenler genellikle bir ipotek kredisine hak kazanmak için peşinat gerektirir. Kredi puanınızı kontrol ettiniz mi? İpotek uygunluğunu etkiler. Evet, kredi puanımı izliyorum ve iyileştirmek için çalışıyorum. Bu iyi bir adım. Daha yüksek bir kredi puanı daha iyi kredi koşullarına yol açabilir. Ayrıca kredi süresini de düşünüyorum. Aylık ödemeleri etkileyebilir.
Daha kısa kredi koşulları genellikle daha yüksek aylık ödemelere sahiptir, ancak genel faiz maliyetleri daha düşüktür. Daha uzun kredi koşulları daha düşük aylık ödemelere, ancak zamanla daha yüksek faiz maliyetlerine sahip olabilir. Farklı borç verenlerin faiz oranlarını karşılaştırmaya başladınız mı? Evet, rekabetçi fiyatlar bulmak için çeşitli borç verenlerden araştırma yapıyor ve teklif alıyorum. En iyi fırsatı elde etmek için alışveriş yapmak ve teklifleri karşılaştırmak önemlidir. Kesinlikle. Uygun şartlar ve oranlarla bir ipotek kredisi bulmak istiyorum. Bir ipotek kredisi için ön onay almayı düşündünüz mü? Evet, ön onay bana bütçem hakkında daha iyi bir fikir verebilir ve ev satın alma sürecini daha sorunsuz hale getirebilir. Bu akıllıca bir hareket. Ön onay satıcılara ciddi bir alıcı olduğunuzu gösterir. Emlak vergileri ve sigorta gibi diğer maliyetleri de hesaba katacağım. İyi nokta. Bu masraflar, mülkün genel satın alınabilirliğinde dikkate alınmalıdır. Bu kapsamlı bir süreç, ancak bir ev sahibi olma olasılığı konusunda heyecanlıyım. Sana iyi şanslar diliyorum Anna. Bir ev satın almak önemli bir kilometre taşıdır. Teşekkür ederim, John. Seçeneklerimi dikkatlice değerlendirdiğimden ve bilinçli bir karar verdiğimden emin olacağım. Ders 13. Ebeveyn rehberliğinin çocuklar için önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Anna, ebeveyn rehberliğinin çocuklar için önemli olduğunu düşünüyor musun? Kesinlikle, John. Ebeveynler çocuklarına rehberlik etmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Ebeveyn rehberliğine ihtiyaç duyulan bazı alanlar nelerdir? Ebeveynler eğitim, değerler ve yaşam becerileri gibi alanlarda rehberlik sağlar. Ebeveynler çocuklarına eğitimde nasıl rehberlik edebilir? Çalışmayı teşvik edebilir, kaynak sağlayabilir ve akademik hedeflerini destekleyebilirler. Peki ya değerleri öğretmeye ne dersiniz? Ebeveynler, eylemleri ve konuşmaları aracılığıyla dürüstlük, nezaket ve saygı gibi değerleri aşılayabilirler. Ebeveynler ayrıca çocuklarına temel yaşam becerilerini geliştirmede rehberlik edebilir. Gibi. İletişim, problem çözme ve karar verme gibi beceriler. Ebeveynlerin olumlu rol model olmaları önemlidir, değil mi? Kesinlikle. Çocuklar genellikle ebeveynlerinin davranışlarını gözlemleyerek öğrenirler. Sınır ve disiplin belirlemeye ne dersiniz? Uygun sınırlar ve tutarlı disiplin belirlemek, çocukların sınırları ve sonuçları anlamalarına yardımcı olur. Ebeveynler çocuklara iyi seçimler yapma konusunda nasıl rehberlik edebilir? Çocukların seçimlerinin potansiyel sonuçlarını anlamalarına yardımcı olabilir ve akıllıca kararlar verme konusunda rehberlik edebilirler. Ya ebeveynler rehberliğin belirli yönleri konusunda hemfikir değillerse? Ebeveynlerin ortak bir zemin bulmak için açık ve saygılı tartışmalar yapmaları önemlidir. Ebeveyn rehberliğinde iletişim nasıl bir rol oynar? Ders 14. Hiç Kuzey Kutbu'na seyahat etmeyi düşündünüz mü? Anna, hiç Kuzey Kutbu'na gitmeyi düşündün mü? Evet, John. Böyle eşsiz bir destinasyonu keşfetmek büyüleyici bir fikir. Sizi Kuzey Kutbu'na çeken nedir? Arktik bölgesinin bozulmamış güzelliği ve kutup ortamına tanık olma şansı. Kutup buzunu ve vahşi yaşamı yakından görmek inanılmaz bir deneyim olmalı. Kesinlikle.
Kutup ayıları ve foklar gibi Kuzey Kutbu vahşi yaşamı görülmesi gereken bir manzaradır. Kuzey Kutbu'na ulaşmanın ne kadar zor olacağını düşünüyorsunuz. Uzak ve aşırı bir yer, bu yüzden şüphesiz dikkatli planlama ve hazırlık gerektirecektir. Yolculuk için hangi ulaşım modunu seçersiniz? Büyük olasılıkla, bir buz kıran gemi veya rehberli bir keşif, en güvenli ve en pratik seçenek olacaktır. Buzlu sularda yelken açmak ve Arktik manzaralarına tanık olmak harika olurdu. Kesinlikle. Geniş buzdağları ve donmuş manzaralar bir fotoğrafçının hayali olurdu. Kuzey Kutbu'ndaki sürekli gün ışığını veya karanlığı deneyimlemenin nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Kutup gününe veya kutup gecesi fenomenine tanık olmak eşsiz bir his olurdu. Kuzey Kutbu'ndayken denemek istediğiniz belirli aktiviteler veya maceralar var mı? Köpek kızağı, buz balıkçılığı ve hatta belki buzda kamp yapmak heyecan verici deneyimler olurdu. Ömür boyu sürecek bir macera gibi geliyor. Ancak çevresel etkiyi de göz önünde bulundurmalıyız. Kesinlikle. Sürdürülebilir seyahat uygulamaları ve kırılgan Arktik ekosistemine saygı bir öncelik olmalıdır. Akılda tutmamız gereken herhangi bir güvenlik önlemi veya hususları var mı? Evet, uygun kıyafetler, navigasyon araçları ile donanımlı olmak ve deneyimli rehberlerin rehberliğini takip etmek çok önemlidir. Böyle aşırı bir ortamda güvenliğe öncelik vermek önemlidir. Kesinlikle. Hava koşulları ve potansiyel tehlikeler dikkat ve hazırlık gerektirir. Zorluklara rağmen, Kuzey Kutbu'na seyahat etmek unutulmaz anılar sağlayacaktır. Kalıcı bir izlenim bırakacak, hayatta bir kez yapılacak bir yolculuk olurdu. Kuzey Kutbu'nu seyahat listemizde tutalım Anna. Takip etmeye değer bir macera. Kesinlikle, John. Kuzey Kutbu'nu keşfetmek ve harikalarını deneyimlemek bir hayalin gerçekleşmesi olurdu. Ders 15. Hiç deprem yaşadınız mı? Anna, hiç deprem yaşadın mı? Evet, John. Geçmişte birkaç deprem yaşadım. Korkutucu olmalı. Nasıldı? Yer titremeye başladığında korkutucu ve rahatsız edici bir deneyim. Deprem sırasında nasıl güvende kalabiliriz? Bırak, koru ve bekle önemlidir. Sağlam bir mobilya parçasının altına girin ve başınızı ve boynunuzu koruyun. Sarsıntı durduktan sonra ne yapmalıyız? Titreme durduktan sonra çevremizdeki yaralanmaları ve potansiyel tehlikeleri kontrol etmeliyiz. Depreme hazırlanmak için alabileceğimiz önlemler var mı? Evet, yiyecek, su ve el feneri gibi temel ihtiyaçları içeren bir acil durum kitimiz olmalı. Evlerimizde ağır mobilya ve eşyaları sabitlemeye ne dersiniz? Deprem sırasında düşmelerini önlemek için onları güvence altına almak iyi bir fikirdir. Deprem meydana gelmeden önce herhangi bir uyarı işareti var mı? Her zaman değil, ancak bazen hayvanlar alışılmadık davranabilir veya ön şok olarak bilinen küçük titremeler olabilir. Bilim adamları bir depremin büyüklüğünü nasıl ölçüyor? Bilim adamları, bir depremin büyüklüğünü ölçmek için Richter ölçeğini veya moment büyüklüğü ölçeğini kullanırlar. Depremler başka tehlikelere neden olabilir mi? Evet, depremler tsunamileri, heyelanları ve hatta yangın gibi ikincil etkileri tetikleyebilir.
Deprem güvenliği konusunda hazırlıklı olmak ve bilgilendirilmek önemlidir. Kesinlikle. Ne yapılacağını bilmek hayat kurtarabilir ve hasarı en aza indirebilir. Depremlerden etkilenen toplulukları desteklemek için ne yapabiliriz? Saygın kuruluşlara bağış yapmak veya gönüllülük yapmak, ihtiyacı olanlara yardım ve rahatlama sağlamaya yardımcı olabilir. Zorlu zamanlarda bir araya gelmek ve birbirinizi desteklemek önemlidir. Kesinlikle. Birlik ve dayanıklılık, depremlerin etkilerinden kurtulmanın anahtarıdır. Deprem güvenliği hakkında bilgi sahibi olalım ve farkındalık yayalım Anna. Kesinlikle, John. Hazırlık ve bilgi, depreme eğilimli alanlarda büyük bir fark yaratabilir. Ders 16. Sivrisinek can sıkıcı değil mi? Anna, sivrisinek can sıkıcı değil mi? Evet, oldukça rahatsız edici olabilir. Yaz aylarında her zaman sivrisinekler tarafından ısırılırım. Ben de, ısırıkları çok kaşınıyor. Sivrisinekleri kovmanın etkili bir yolunu buldunuz mu? Sivrisinek kovucu sprey kullanmak biraz yardımcı olur. Ben de uyurken cibinlik kullanıyorum. Geceleri onları uzak tutmak iyi bir fikirdir. Keşke sivrisineklerden tamamen kurtulmanın bir yolu olsaydı. Güzel olurdu ama ekosistemin doğal bir parçası. Sanırım onlarla birlikte yaşamanın yollarını bulmalıyız. Kesinlikle, etkilerini en aza indirmeye odaklanalım. Çevremi temiz tuttuğumdan ve durgun suyu temizlediğimden emin olacağım. Bu önemlidir çünkü sivrisinekler durgun suda ürerler. Kendimizi korumak için uzun kollu ve pantolon da giymeliyiz. İyi bir nokta, örtmek sivrisinek ısırıklarını azaltmaya yardımcı olabilir. Rahatsızlıklarına rağmen sivrisinekler bize böcek çeşitliliğini takdir etmemizi hatırlatır. Bu doğru, ekosistemde rolleri var. Kendimizi sivrisineklerden korumak için proaktif kalalım. Kabul ediyorum ve gerekli önlemleri alırken dışarıda eğlenelim. Tartıştığın için teşekkürler Anna. Stratejileri paylaşmak iyidir. Hoş geldin, John. Birlikte sivrisineklerin sıkıntısını en aza indireceğiz. Kesinlikle. İyi günler Anna. Sen de John. Kendine iyi bak ve sivrisineksiz kal. Ders 17. Kitap masamda olduğunu düşünüyorum. Anna, sanırım kitap masamda. Emin misin? Orayı kontrol ettin mi? Henüz kontrol etmedim ama orada bıraktığımı hatırlıyorum. Gidip gerçekten masanızda olup olmadığını görelim. İyi fikir, birlikte gidip öğrenelim. Bak, işte burada. Kitap gerçekten masanızda. Harika. Onu bulduğuma sevindim. Teşekkür ederim Anna. Hoş geldin, John. Bulduğumuz için mutluyum. Yardımın için minnettarım. Şimdi okumaya devam edebilirim. Okumanın tadını çıkar John. Başka bir şeye ihtiyacın olursa bana haber ver. Yapacağım. Tekrar teşekkürler Anna. Sen harika bir arkadaşsın. Sorun değil, John. Sana yardım etmek için her zaman buradayım.
Sana arkadaş olduğum için şanslıyım. Harika bir gün geçirin. Sen de John. Kendine iyi bak ve kitabının tadını çıkar. Ders 18. Sadece uyumaya ihtiyacım var. Anna, sadece uyumaya ihtiyacım var. Anlıyorum John. Yorgun olmalısın. Evet, uzun bir gün geçirdim ve biraz dinlenmeye ihtiyacım vardı. Mümkünse biraz uyu. Sizi gençleştirmeye yardımcı olabilir. Kulağa iyi bir fikir gibi geliyor. Rahat bir yer bulacağım. Daha sonra herhangi bir yükümlülüğünüz varsa bir alarm kurduğunuzdan emin olun. Yapacağım, fazla uyumak istemiyorum. Teşekkür ederim Anna. Sorun değil, John. Herkesin şarj etmek için dinlenmeye ihtiyacı var. Anlayışınız için minnettarım. İyi günler Anna. Sen de John. Uykunuzun tadını çıkarın ve kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim Anna. Sonra görüşürüz. Hoşça kal, John. Kendine iyi bak ve iyi uyu. Ders 19. Ceketin harika görünüyor. Anna, ceketin harika görünüyor. Teşekkür ederim, John. Ben de gerçekten hoşuma gidiyor. Renk ve stil size mükemmel bir şekilde uyuyor. Böyle düşünmene sevindim. En sevdiğim ceketlerden biri. Nereden aldın? Ben de bir tane almak isteyebilirim. Şehir merkezindeki yerel bir butikten aldım. Kontrol etmem gerekecek. Harika bir moda seçimi. Teşekkür ederim, John. İltifatı takdir ediyorum. Harika bir stil anlayışınız var Anna. Bu senden çok şey ifade ediyor, John. Teşekkür ederim. Hoş geldin, Anna. O ceketi sallamaya devam et. Kesinlikle yapacağım. Tekrar teşekkürler John. Ne zaman istersen, Anna. Harika bir gün geçirin. Sen de John. Kendine iyi bak ve modaya uygun kal. Yapacak. Görüşürüz, Anna. Hoşça kal, John. Harika bir gün geçirin. Ders 20. Yarın çok erken bir başlangıç yapacağız. Anna, yarın çok erken bir başlangıç yapacağız. Oh, gerçekten mi? Saat kaçta kalkmamız gerekiyor? Uçağa yetişmek için sabah 5'te uyanmalıyız. Oldukça erken. Bu gece erken yatmalıyız. Katılıyorum. Yolculuk için yeterince dinlenmemiz gerekiyor. Zamanında uyanmak için birden fazla alarm ayarladığınızdan emin olalım. İyi fikir. Uyumak ve uçağı kaçırmak istemiyorum. Sabahları zaman kazanmak için bu gece çantalarımızı da toplamalıyız. Kesinlikle. Bu gece her şeyi hazırlayalım. Hiçbir şeyi unutmadığımızdan emin olmak için bir kontrol listesi hazırlayacağım. O akıllıca bir şey. Düzenli kalmamıza yardımcı olacak. Yarın uzun bir gün olacak ama buna değecek. Gezimizi dört gözle bekliyorum. Heyecan verici bir macera olacak. Katılıyorum. İyi bir gece uyuyalım ve yarına hazır olalım. Bir plana benziyor.
Huzurlu bir gece geçir Anna. Sen de John. İyi uyuyun ve sabah görüşürüz. Yarın görüşürüz Anna. Güvenli seyahatler.